Sevgili arkadaşlar, yeni çantamızı taktık. Çanta hayırlı uğurlu olsun. Bu SW Mote'in City versiyonu. Daha büyüğünü mü alsam falan diyordum ama iyi ki almamışım diye düşünüyorum şu anda. Çünkü daha büyüğü de büyük olurdu. Size şöyle göstereyim bunu. Şöyle. Bakın şu anda içi çıktı. Şurada şey var, yağmur şeysi, pedi var. Şuralarda cepleri var. Zaten detaylı bakarız. Bakın şurada cebi var. Şurada bir ön cebi var. Şimdi bunu niye aldık? Benim motorla gezmeye çıktığım zaman kullandığım çok fazla malzeme var yanımda. İşte kameralarım, fotoğraf makinem. Daha çok onu fotoğraf makinesi için aldım ama onu sonra bahsedeceğim. Fotoğraf makinelerim motorda da şöyle durdu. Onu göstereyim. Motorun üzerinde kötü durmadı sanki. Şöyle kapatalım. Şöyle kapattıktan sonra şöyle çevresine bir dolaşayım, görün. Şu şekilde. Niye tık yapıyor? Şöyle gevşemiş. Bir de şu taraftan bakalım. İzmir'den çıktım geldim. Hem servisteki çocukları bir gördüm, iyi oldu. Çok muhabbetçi arkadaşlar. Onlarla bir sohbet etme fırsatı oldu. Makinamız da böyle. Şimdi münasip bir yere bir makinamızı çekip sırt çantamın içindeki şu anda bir sırtım ağrıyor zaten sırtımda taşımaktan malzemeleri bu şeyin üzerine usul usul dolduralım. Bunu motorun üstünde yapmayıp olmazsa bir kenarda oturup öyle yaparım diye düşünüyorum. Bakalım. Şimdi şeyi göstermek isterim size. Şurada bakın şöyle bir aparat takılıyor bunun üzerine. Bu ayrı satılıyor. Yani benim garajda bir tane motor var ama çok motoru olanlar için bunu her motora takıyorsunuz. Sonra şurada çantanın da üzerinde takılan bir aparat var. Mıknatıslı bu, böyle üstüne küt diye oturuyor bunun. Şu kenarlarından tutuyor onu. Şuradan çektiğinizde de dikkat ederseniz o filtreleri aşağı çekiyor. Ve üstünden çıkarabildiğiniz bir yapısı var. Bu ileri geri oynayabiliyor. Şu anda benim orada ama telefon tutacağım olduğu için çok ileriye uzatamadım onu. Yani şurası sanki bir çok açık gibi geliyor. Geçen bir tane şeye baktım, diğer bir Transalp'e baktım. Onda da öyle. Ama orası öyle komple bir, yani sol tarafı yanaşık da sağ tarafı bir açık gibi geliyor gözüme. Allah Allah diyorum, bir gözüme değiyor ama neyse, konuyla ilgisi yok. Dediğim gibi çantanın şurası ayrıyeten satılmıyor, bu çantayla geliyor. Alacaksanız şurası satın alınması lazım motorunuza göre. Aşağıdaki vidalarla depoya sabitleniyor. 4 tane altta bir tane nal var. Üstüne de kendi aparatı yine 4 tane vidayla sabitleniyor. Hadi gidelim, çantamızın içine ne koyabiliyoruz bir bakalım. Kocaman oldu çanta. Şimdi size çantaya koymam gerekenleri gösteriyorum. Şurada fotoğraf makinem var. A6000 50 mm f1.4 lensi var. Bir tane de bunun pankek lensi var. Geniş açı çekmem gerekirse. Bunda daha çok tüm manzarayı değil ama nesne çekmem gerekirse seyahat ettiğim yerlerde dikkatimi çeken şeyleri çekiyorum. Çünkü bir taraftan da fotoğraf çekiyorum. Şurada bir powerbank'im var. Lazım olursa oldu. Şu kutunun şeyin içerisinde tipten tipe çevirici, işte Type-C'den Type-C, USB'den Type-C'ye, Type-C'den işte micro SD'ye vesaire bir sürü kablolarım var bunun içerisinde. Uzunu, kısası değişik. Şurada DJI Neo var bir tane. Kabını Ahmet bastırıverdi sağ olsun. Neo'nun yedek pervane kiti, Neo'nun kontrolörü, yedek bataryası. Şurada DJI'nin şu anda bu kaydı da yaptığım kablosuz mikrofonunun komponentleri. Şu ortada Insta360'ı ve DJI, şu an elimde tuttuğum kamerayı koyduğum çanta var. Yanında şurada bir tane 360 için görünmez stickle. Yan tarafta da normalde vlog çekerken kullandığım küçük tripodum var. Bunları sırt çantamda, notebook çantamda gezdiriyordum daha önce. Şimdi bunları ne yapacağız, nerede gezdireceğiz? Artık yeni çantamızda gezdireceğiz inşallah. Yeni çantamıza bir bakalım şöyle. Üstten şöyle bir gelelim. Motorun üstünde de çektim zaten, orada da görürsünüz. Çanta şöyle bir şey.
Şimdi birazdan bu elimizdekileri buna yerleştirmeye çalışacağız. Baktığınız zaman şu şekilde bir yapısı var. Şu arkasını göstereyim. Motorun üstüne oturuyor. Depoya şöyle yandan bakarsanız depoyu sarıyor ve operasyon tamam oluyor. Şimdi birazdan yavaş yavaş yerleştirmeye başlayalım. Bunu ilk kez yaptığım için nasıl yerleştireceğime henüz karar veremedim. Sizinle beraber deneyeceğiz. Sanki en alta şu kablo setimi koysam iyi olacak. Çünkü kablo seti o kadar sık lazım olacak. Şöyle bir çantamı bakayım. Kendi orijinal alyan anahtarı çıkmış içinden. Bir tane de vidaları, deponun vidaları benim. Orijinal depo vidalarım burada. Depo kapağının üstüne kendi nal gibi şeyini takınca. Şimdi en alta şunları koymayı düşünüyorum. Şu çukur yere bu konabilir. Ya da çukur yere çok en nadiren lazım olacak. Şu yan cebine koymuştum. Şu şey mi koysam? Yağmur şeysi. Çünkü yağmurda çok sürüş yapmadığım için en son o lazım olacak. Çukur yere ikinci sıraya da şu kablolarımla beraber şunları koyayım. Bu bir seçenek. Şimdi ikinci seçeneğe geçiyorum. Bu yine yan cepte kalır. DJ'yi alırız. DJ kutumuz bizim çünkü biraz derince. Onu şuraya şöyle koyarız. Az yer tutsun diye. Çıkarırken de arkadan çıkartırız. Kolay olur. Hatta DJ'in kumandasını da yanına şu şekilde sallarsak. Bunlar acaba bir ayrıyeten poşete koymalı mı? Hemen geliyorum, bekleyin. Evet, DJ'in kendi orijinal bir poşeti çıkmıştı. O poşetine koydum. Onu da şöyle yanına koydum. Şimdi burada ne kadar bir alan kaybettik? Şöyle dik koyabiliriz, yan koyabiliriz. Yan koyalım. Hatta şunu yukarı alalım. Şu aşağıya. Bu da onun üzerine gelsin böyle. 0-0 orası bizim DJI köşemiz olsun şöyle. Şunu tekrar orijinal yerine şu yan cebe alalım. Şimdi bir powerbank'imiz var. Şunun yanlarında da cepleri var, görüyorsunuz. Ceplerinden bir takım alyanlar falan çıkıyor. Şu cepte ne var? Bir şey yok. Şimdi şu cebe fermuarlı mı? Yok, sadece lastikli mi? Fermuarlı olan var mı? Yok. Şu cebe aşağıya yedek DJI bataryamızı koyalım. Böylelikle şu karşıdaki cebin içerisinde DJI bataryamız şurada oldu. Şimdi ne var elimizde başka? Bir tane şöyle yedek pervanelerin ve montaj mount'unun bulunduğu bir şey var. Hepsi bir poşete koymayalım, kırılmasın onlar. Şu yandaki cebe de DJI'nin diğer tarafındaki cebe de onu şöyle yukarıdan aşağı koyalım. Böylelikle bu taraf, yani çukur tarafı çantanın drone seti için uygun olsun. Şimdi elimde bir powerbank var. Powerbank'imi nereye koyayım? Powerbank'i diğer tarafta bir yan cep daha var. Bakayım. Şurada. Powerbank burada olabilir. Yolda bize lazım olabilir. Hem yer kaplamaz o. Çok da güzel oturduğu için şahane oldu. Şimdi şu stickler sürüşe çıkarken lazım oluyor. Sürüş boyunca araçta oluyor. İnerken söküyorum. Geri geliyor. Bunları buraya koyabilirim. Sığıyorum buraya. Gayet de güzel sığıyor. Arkasından şunu da, tripodumu da buraya koyabilirim. Sonra şu yan tarafa mikrofonumuzun, hatta şöyle öne doğru mu koysak yoksa şuraya doğru mu koysak mikrofonumuzu bilemedim. Mikrofonun aparatları şöyle yana gelsin. 360 ile şey zaten sürüşe başlarken çıkartılıp motoru mount edildiği için şu kenarda, yani şuradan şöyle kamerayı, mikrofonu alıyorum. Şuradan 360 çubuğunu alıyorum. Burada bir loop oluşturalım orada. Şunları bu tarafa mı alsam ki böyle olunca? Şu tarafta da, sağ tarafında çantanın şöyle kullandığımızı düşünün. Sağ tarafında da çantanın ne olmuş oldu? Böylelikle yola çıkarken taktığımız kayıt komponentlerimizi de sağ tarafa koymuş olduk. Neyimiz var? Bir fotoğraf makinemiz var. Konulacak şu şekilde. Bir de şu kablolarımızın olduğu şeyde şu çukura tam şahane oturur. Şöyle şu çukura, yandaki çukura da onu oturtalım. Üstüne de fotoğraf makinemizi koyalım şöyle.
Bayağı aldı burası ya. İyi oldu baksana. En son kapattık. Neresi kaldı? Şu çantada, şu tarafta biraz boşluk kaldı. Burada kendi yağmur şeysi var. Peki ağırlık ne kadar bir ağırlığı oldu? Gülle gibi oldu. Yani olması beklenen şey de bu zaten. Acaba depo üstü şeyi kaç kilo taşır? Kilo ile ilgili bir bilgi yok. Şu anda kabaca yerleştik. Dediğim gibi City versiyonu bu. 18-11 litre şu anda. Yukarı doğru körüğünü açarsam şuradan. Şurada körüğü var bakın. Şu üstünü de kapatayım. Körüğünü açtığınız zaman şöyle içinden de göstereyim. Hani tişört mişört koymak gerekirse yanınıza almak için. Şu körüğü açtığımızda şuradan komple, bakın burada körüğümüzün şeyi var. Şöyle yukarıya doğru kenarları yükseliyor. Şu kadar daha eşya alabiliyoruz. Yani şöyle düşünün, körüğünü açtığımız zaman da bunların üzerine böyle rahatlıkla konabiliyor. Şu şeyimizi, yerleşimimizi birkaç kere daha çalışıp körüksüz yapmaya çalışmamız gerekir. Şu anda şunu şöyle kapatayım. Körüğü kapattım. Çantayı kapattım. Tamamdır. Ama birazdan görüşürüz. Çantayla beraber şöyle bir tane de şey geldi. İçine koyabileceğimiz bir şey geldi. Çantayı alıp şu şekilde kullanmadığımız zamanlarda evde saklarken şu şekilde ağzından müzürüp bağlayıp saklayabiliriz. Prositimiz ne diyorlar şeylerde, oyunlarda? Hanemize hayırlı olsun. Diğer çantamın içinden çıkan şunlar var. Yolculuklar sırasında hep yanımızda olması gereken şeyler, biliyorsunuz bunlar. Yağmur çantasını ne yaptık bilmiyorum. Şimdi bunları şöyle buradan alayım. Ben Xiaomi'nin mobil lastik şişirme kitini kullanıyorum. Çok da memnunum. Fakat 50'lik motorum geçen gün çalışmaz olunca çaresizce gidip bir şöyle komponent almamız gerekti. Komponentimiz nedir? Komponentimiz şudur arkadaşlar. Bu. Hava basması konusunda falan çok şey değilim ama şu şekilde, içinde de şu şekilde hava başlıkları var, değişik değişik. Bir yol yardım kiti. Gidiyorsunuz dağın başında, marşa bastınız, tırın yaptı ve çalışmadı makine. 240 kiloluk, 230 kiloluk makinen var elinizde. Kalktıracak, 3. viteste çalıştıracak haliniz yok. Ne yapıyorsunuz? Ya da scooter zaten hiçbir şekilde ettirecek haliniz yok. Aküye ulaşıyorsunuz. Bu aleti takıyorsunuz. Bu aletin güzelliği şu. USB şarjı için batarya olarak da kullanabiliyorsunuz. Bunun markası neydi ki? Robo bir şeydi bunun markası. Dur bakayım üstünde var mı? Gözümde görmez ki. Şöyle size yaklaştırayım şuradan. Netleştirebiliyorsa eğer görüntüyü. Bilmiyorum. Dün 50'lik motoru çalıştırdık. Bununla gayet de güzel çalıştırıyor. Bir sıkıntısı yok. Kısa sürede şarj oluyor zaten. Hani uzun yolculuklarda
Gün içi yolculuklarda bile hani günümüz rezil olmasın diye bir park ettik, kahvemizi içtik, tam çıkacağız. Açtık kontağı, o geçmiş olsun, aküyü kaybettik. Öylesi bir durumda bizi kurtarır. Zaten hani yolda yapabildiğimiz şeyler çok fazla değil. Bunun gibi şeyler bu. Lastik havasının inmesi durumunda hava basabiliriz. Ama üzerine bir çivi girdiyse, tubeless değilse yapacak bir şey yok. Benim motosikletim şamrelli tubeless değil. Tüplü. Mesela benimkinde lastiği sökmek gerekir ama bir lastikçiye gidecek kadar küçük bir delikse belki havasını tamamlanarak lastikçiye kadar ulaşılabilir.